Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle video başında da görmüş olduğunuz gibi yumuşacık puf puf pamuk poğaçalar yapacağız. Son derece kolay ve garanti bir tariftir. Öncelikle bir çay bardağı sütümü ve bir çay bardağı suyumu kabıma alıyorum. Üzerine bir paket instant maya ilavesi yapıyorum. Ve 4 tatlı kaşığı da toz şeker ekliyorum. Biraz daha tatlımsı poğaçalar seviyorsanız bir tatlı kaşığı fazladan ekleyebilirsiniz şekeriniz çok rahat. Bu tam ayarında bir kıvam çünkü. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içine 3-4 yemek kaşığı kadar da un ilavesi yapıyorum. Ve yine bir karıştırma işlemi yaptıktan sonra kabımın üzerini temiz bir bezle örtüyorum. Ve mayamı bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Yapacağımız tek ön mayalama işlemi budur zaten. 5 dakikanın sonunda mayamı açıyorum ve içerisine öncelikle bir yumurtamın beyazını koyuyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir çay bardağı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şöyle yine kısa bir süre karıştırdıktan sonra kalan bütün unumu parça parça kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Toplamda 450 gram un kullandım ben. Ama unların sıvı çekme miktarı değiştiği için sizde bu oran değişebilir. Lütfen kontrollü ilave edin. Böyle bayağı cıvık, hafif ele yapışan bir hamur elde etmek istiyoruz. Kısa bir süre spatula ile karıştırdım ve elle yoğurmaya geçtim. Çok uzun yoğurmanıza gerek yok. 2-3 dakikada elimle yoğurdum. Kıvam tam olarak budur. Hafif eli ve kaba tutacak kadar cıvık. Rahat şekillendirebilmek için tezgahımı birazcık sıvı yağ ile yağladım. Elimi de yağladım. Ve hamurumdan böyle avuç içi büyüklüğünde bezeler alıp içerisine beyaz peynirli yapıyorum ben. Harcımdan koyuyorum. Bütün uçlarını bir arada toplayarak güzelce birleştiriyorum ve ek yerini alta getirerek böyle güzel top top poğaçalar elde ediyorum. Üstünü çok bastırmayın çünkü zaten mayalandığında yayılıyorlar, hamurumuz çok cıvık olduğu için. Eğer daha top top dursun, hamurlarım yayılmasın pişerken ve mayalanırken derseniz hamur kıvamınızı birazcık daha katı tutabilirsiniz. Bütün hamurlarımı şekillendirme işlemi bitti aynı şekilde. Elimi sıvı yağ batırarak yaptım hepsini. Ve şu an üzerine bir poşet yardımıyla örtüyorum kurumasınlar diye. 45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Daha çabuk mayalansın isterseniz fırınınızı 100 derecede 5 dakika çalıştırın ve kapattıktan sonra hamurlarınızı içine koyun. O ılık ortamda 20 dakikada mayaya geleceklerdir. Şimdi görüyorsunuz 2 katına çıktılar, hamurlarım güzelce mayalandılar. Ve üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum ayırmış olduğumuz. Yumurta sarısından sonra çörek otu ve susam karışımı serpiyorum ben üzerine. İstediğiniz şeyi sadece çörek otu ya da sadece susam da serpebilirsiniz. Hiçbir şey de serpmeyebilirsiniz. Susamlarımın da serpme işlemi bittikten sonra önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırına üstleri güzelce gördüğünüz gibi kızarana kadar gönderiyorum pişirmek için. 190 derecede yaklaşık 20-25 dakikada piştiler benim poğaçalarım. Dokusunu görüyorsunuz, son derece yumuşak. Tazeliğini de kapalı bir ortamda saklarsanız 2-3 gün çok rahat koruyor. Aynı zamanda difrizinizde saklayabilirsiniz iyice soğuttuktan sonra hava almayacak şekilde sarıp. Difrizde de 2-3 ay kalabiliyor. Gerçekten lezzetli, pratik bir poğaça tarifi. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum.